Kasım 2017'de Türkiye'deki yüz binlerce insanın aklında muhtemelen bu videonun başlığındaki soru vardı. Sizi tenzih ederim. Daha önce benim de videolarımda yer verdiğim bu ilginç karakteri siz zaten daha önceden tanıyor ve hatta yakından takip ediyor olabilirsiniz ama 1 milyon kişinin tanıyor olabilmesi mümkün mü? Pek sanmıyorum. Yine de neredeyse bu kadar çok beğeni alan şu fotoğrafı yayınladı Instagram'ında. Peki Türkiye'ye ilk kez gelen ve daha önce de genellikle uzay ve roket fotoğrafları paylaşan bir adam neden böyle bir fotoğraf çektirip yayınlamış olabilir? Onun hayatının farklı yönlerine bakarak bu sorunun cevabını birlikte vermeye çalışalım mı? Sizce ben deli miyim? Onun hakkında yazılmış tek resmi biyografinin yazarıyla ilk buluşmalarında sorduğu soru bu olmuş. Yazarın değil, Elon Musk'ın yazara sorduğu soru. Deli miyim? Gelin şöyle bir durumu hayal edelim. Bir şirket kuruyorsunuz. Gece gündüz demeden çalışıp bu şirketi büyütüyorsunuz. Yeni ortaklar alıyorsunuz, yatırımcılar buluyorsunuz. Dünya üzerindeki 200 ülkede geçerli bir ödeme sistemi geliştiriyorsunuz. PayPal. Maalesef artık Türkiye'de geçerli değil bu arada. En sonunda bu şirketi 1,5 milyar dolara satıyorsunuz. Ve cebinize bu satış sonrasında 165 milyon dolar civarında nakit para giriyor. Artık hayatınızın sonuna kadar hiç çalışmadan rahat rahat yaşayabilirsiniz. Ama Elon Musk ne yapıyor? Hemen imara henüz açılmamış birkaç tane arsayı bulup etrafını çeviriyor diye düşünüyorsanız siz deli değilsiniz. Aksine çok akıllısınız. Çünkü deli olan biri bunun yerine gidip bir roket fabrikası kurar. Evet, Elon Musk bu satışı yaptıktan sonra cebine giren tüm parayı ve hatta mutfakta kumbarasında biriktirdiği birkaç milyon doları daha ekleyerek 3 ayrı endüstrideki 3 ayrı şirkete yatırım yapıyor. 10 milyon dolarını enerji sektöründeki SolarCity'ye, 70 milyon dolarını otomotiv sektöründeki Tesla'ya ve 100 milyon dolarını da uzay endüstrisindeki SpaceX'e. Üçü de birbirinden riskli sektörler. Ama üçü de ortak bir vizyona hizmet ediyor. Ve bunun ne demek olduğunu en sonunda anlayacağız, merak etmeyin. You gotta be kidding me. Sorry? You're Elon Musk. I am? Silikon Vadisi'nde yetişen girişimcilerin pek çoğu burada kazandıkları parayı tekrar internet ve bilgisayar teknolojilerine yatırmayı tercih eder. Onu sıklıkla karşılaştırdıkları Steve Jobs mesela. O bile teknoloji dışında sadece eğlence sektöründe başarılı olabilmişti. Örneğin 2008'de bir yandan Apple'da iPhone'un yeni modeli 3G'yi piyasaya sürüp bir yandan da kurucusu olduğu Pixar animasyon stüdyosuyla Wall-E'yi gösterime sokup eğlence sektörünü sallayabilmişti. iPod ve iTunes'u geliştirirken müzik endüstrisinin devlerine kafa tutmuştu. Elon Musk'ın gözünü diktiği yerse uzay. Risk almıyor, ultra risk alıyor. Gel de deli deme şimdi bu adama. Şirketlerle değil, devletlerle rekabet etmek zorundasın. Çünkü bu alanda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi dünya devleri at koşturuyor. Şimdi biz hayalimize devam edelim. Bir uzay şirketi kurmak için ne yaparsınız? İlk adımı nereden atarsınız? Nasıl başlarsınız? Sadece 100 milyon dolar yatıracaksınız ve yıllık bütçesi 19 milyar dolar olan NASA ile rekabet etmeyi göze alacaksınız. Elon Musk'ın ne yaptığını söyleyeyim. Hemen bu konuyla ilgili, uzay ve roketlerle ilgili bulabildiği bütün kitapları okumuş. Konusuna o kadar hakim hale gelmiş ki daha sonra şirketini kurduğunda işe aldığı mühendislere bir şey söylediğinde, şunu şöyle yapın dediğinde o konuyu en az onlar kadar bildiğini gösterebilmiş. Zaten bu arada işe aldığı ilk 1000 kişiyle doğrudan kendisi mülakat yapmış. Onlarla yaptığı bu görüşmeler de çok enteresan. Hatta o görüşmelerde sorduğu bir soruya daha önceki bir videomda değinmiştim hatırlarsanız. Mesela eski bir NASA çalışanı olan Jim Cantrell'a doğrudan kendisi telefon etmiş. Gerisini şöyle anlatıyor Cantrell. Bir gün arabamla yolda giderken bir telefon çaldı
Açtığımda komik aksanlı biri ben bir milyarderim ve bir uzay programı başlatacağım. Sizinle de mutlaka görüşmem gerekiyor dedi. O sırada onu çok iyi duyamıyordum ve dediklerine de pek fazla güvenemedim. Hatta adını söylediğinde Elon Musk olduğunu sanmıştım diye devam ediyor. Onun adının nasıl telaffuz edildiği konusunda herkesin kafası karışık. Zaten o yüzden ben bu videonun başlığına böyle biraz ses olarak benzeyen bir kelime koydum ki unutulmasın. Neyse özetleyecek olursak önce uzay ve roket bilimiyle ilgili bulabildiği bütün kitapları okuyarak kendisine teorik bir temel inşa etmiş. Sonra da bu konuyla ilgili dünyanın en parlak beyinlerini etrafa toplayıp işi pratiğe dökmeye başlamış. İşte SpaceX böyle kurulmuş. Ama nasıl kurulduğundan çok neden kurulduğu benim daha çok ilgimi çekiyor açıkçası. İngilizce'de böyle en zor işler için kullanılan bir tabir vardır. Ya altı üstte bir bulmaca, roket bilimi değil sonuçta derler. Yani dünyada yapılması en zor iş olarak roket bilimi gösterilir. Elon Musk tam rahata ereceği sırada işte böylesine zorlu bir yolculuğa başladı. Dünyanın en parlak beyinlerinin Facebook'ta daha fazla nasıl reklam gösterebiliriz konusunda çalışmalarına daha fazla dayanamayıp onların gerçekten de roket mühendisliği yapmalarına imkan sağladı. Ve tüm bu deliliğin arkasında çok büyük bir vizyon var. Günün birinde Mars'a gidip oraya yerleşebilme hayali. Elon Musk'ın ana ofisi Los Angeles'ta büyük bir şehrin ortasında kurulmuş olan SpaceX fabrikasının içinde. Ve ofisine giden koridorda 2 tane poster asılı. Soldaki poster Mars'ı bugünkü haliyle yani soğuk, çorak o kırmızı gezegen olarak gösteriyor. Tam karşısında sağdaki posterde ise hayali bir şey var. Mars okyanuslarla çevrili yeşillikler içerisinde. İşte Musk'ın amacı Mars'ı bu hale getirmek. İnsanlığın parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşünerek ölmeyi tercih ederim şeklinde açıklıyor bu idealini. İnanırsınız, inanmazsınız orası ayrı bir konu. Ama onun beyanı bu yönde. Bir de Tesla diye elektrikli otomobiller üreten bir şirketi var. Ned Fleming. Elon Musk. Elon Musk? Yeah. Tesla Elon Musk? Yeah. Wow. İyidir, kötüdür. Geleneksel otomobil şirketleriyle rekabet edebilme ihtimali hiç yoktur. Çok pahalı, batacaklar. Bu adam Amerika'nın jet fadılı. İnanmazsınız Türkiye'de bu isim bile takıldı kendisine. Gibi tartışmaları biz bir kenara bırakalım. Ya ürettikleri arabalar çok güzel be. Doğrusu benim için erişilmesi çok uzak bile olsa hayallerimi süslüyor araba. Sadece estetik, çevre dostu, yenilikçi, teknolojik olma gibi sıfatlarından bahsetmiyorum. Bence onun asıl güzelliği yine o büyük vizyonun bir parçası olması. Tesla ile ilgili alınmış tüm patentlerin halka açık olduğunu biliyor musunuz? Yani araba açık kaynak kodlu bir yazılım gibi. Dileğinin ücretsiz olarak alıp bir web sitesi yapabileceği WordPress gibi. Tesla'nın rakipleri dahil herkes bu patentleri alıp ondan daha iyisini yapmaya çalışabilir. Ulaşım konusunda Hyperloop gibi başka bazı projelerini de bu şekilde tüm insanlıkla paylaşmayı tercih etti. Deli mi bu adam? Neden bunları açtı? Diye kendisine sorulduğunda şu cevabı veriyor. Deliklerle dolu bir gemideyiz. Dünyayı kastediyor tabii. Ve bu gemi su alıyor. Biz Tesla ile bu suyu boşaltan bir kova yaptık. Siz olsanız kovanın tasarımını paylaşmaz mısınız? Evet, onun sahip olduğu o büyük vizyonun arkasında bu geminin su aldığına dair bir korku var. Dünyanın geleceği konusunda çok endişeli. Küresel iklim değişikliği problemine karşı enerjimizi güneş gibi sürdürülebilir kaynaklardan elde etmemiz gerektiğini savunuyor. Sadece savunmakla kalmıyor, bu konuda kurduğu şirketi Solar City, Amerika'nın en büyük güneş paneli üreticisi haline geldi bile. Bu şirketin en son çıkardığı ürün çatılardaki kiremitlerin güneş enerjisini elektriğe çevirmeyi sağlıyor ve fiyatı da normal bir çatının maliyetiyle aynı. Eninde sonunda bir gün herkes çatısını değiştireceğine göre daha ucuz maliyetli olan güneş enerjisi kullanan bu çatı sistemine geçeceği ve dolayısıyla gelecekte herkesin kendi kendine yeten böyle evlerde oturacağı iddiasında. Üretilen enerjiyi depolayabilmek ve gerektiğinde akşam Tesla'yı şarj edebilmek için ev tipi piller de üretip satmaya başladı. Yani bütünüyle bir ekosistem tasarlıyor. Çünkü sadece evlerde değil, elektrikli otomobillerde de en önemli ihtiyaç bu piller. O yüzden Gigafactory adını verdiği fabrikalar kuruyor. Bunlardan ilkinin inşaatı hala devam etmesine rağmen şu anda tek başına dünyada üretilen tüm lityum iyon pillerinden daha fazlasını tek başına üretmeye başladı bile. Fabrikanın ikincisinin de temelleri atıldı ve dünyanın çeşitli bölgelerinde
3 fabrika daha yapılması planlanıyor. Elon Musk'ın insanlığın geleceği konusundaki tek endişesi enerji problemi değil. Şu anda Google'ın kurucularından Larry Page bir yerlerde insan ırkının kökünü kazıyabilecek kapasiteye sahip yapay zekalı bir robot filosu kuruyor olabilir diyor. Deli olduğundan ya da Larry Page'in kötü olduğundan değil ki Larry Page'le araları aslında çok iyi, gidip sık sık evinde falan kalıyor. Ama Larry Page'in bu iyimserliği onun aynı zamanda zayıf noktası olabilir diye düşünüyor. Bu konuda yeterli önlemleri almamış olabilir endişesi taşıyor. Yani bu konularda biraz karamsar. O yüzden yapay zekanın olası olumsuz etkilerine karşı araştırmalar yapan ve kar amacı gütmeyen OpenAI organizasyonunun da kurucuları arasında. Hakkında yazılmış bu biyografide, oldukça kalın bir biyografi, daha pek çok ayrıntı var. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blaster adındaki uzay oyununu yaklaşık $500 satarak ilk yazılım satışını yapması, annesinin ünlü bir fotomodel olması, Iron Man filminin çekimleri sırasında Tony Stark'ı canlandıran Robert Downey Jr.'ın kendisini ziyaret ettikten sonra aldığı ilhamla bu karakterinin yaratması gibi çeşitli konuları ben size bırakıyorum. Mr. Musk, how are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Thank you. Those Merlin engines are fantastic. Thank you. Yeah. Good idea for an electric jet. You do? Then we'll make it work. Vurgulamak istediğim 2 önemli konu var. Dikkat ederseniz şu ana kadar size hep ilham verici yanlarını anlattım. Ama her insanda olduğu gibi onda da kusurlu taraflar var. Birincisi bu. Aile yaşamı, insan ilişkileri her zaman mükemmel olmamış. Bazı zaferleri kazanırken bazılarını da kaybetmiş. O yüzden kim ülen bu Elon Musk deyip onu küçümsemek de, yaptıklarını ağzının sularını akıta akıta öve öve bitirip anlamsız fanatik bir hayranlık içerisine girmek de mantıklı değil. Hiçbir insan için böyle bir yaklaşımda bulunmamak lazım. Bunun yerine onun yaşamından ilham alabileceğimiz ve daha da önemlisi kendi hayatımıza uygulayabileceğimiz sonuçlar çıkartmak önemli. Bu yüzden ben bardağın dolu tarafına odaklanmayı tercih ediyorum ve vurgulayacağım ikinci konu olarak bu kitaptan okuduğumda beni en çok etkileyen onun çocukluğuna dair bazı kısımların altını çizmek istiyorum. Her ne kadar şu anda Amerikan vatandaşı olsa da Elon Musk bir Afrikalı. Dünyanın bu en gelişmemiş kıtasında doğmuş. 17 yaşına kadar Güney Afrika'daki şiddet ve gerilimin, kabile savaşlarının içinde büyümüş ve o zamanlar oluşmaya başlayan karakterinin en çarpıcı yanlarından biri de içindeki kitap okuma dürtüsü olmuş. Bu kitapta yazdığına göre günde 10 saate yakın kitap okumak onun için son derece sıradanmış. Hafta sonunda günde 2 kitabı bitirebiliyormuş. Bakın o günlerle ilgili şunları söylüyor Elon Musk. Bir keresinde okulun ve komşu okulun kütüphanelerindeki kitapların hepsini bitirmiştim. Bu sanırım 3 ya da 4. sınıftaydı. Kütüphaneciyi benim için kitap sipariş etmesi konusunda ikna etmeye çalıştım. Böylece Britannica ansiklopedisini okumaya başladım. Bu oldukça faydalı olmuştu. Neyi bilmediğiniz hakkında hiçbir fikriniz yok. İşte ileride yapacağı büyük girişimlerin başlangıç noktasında oluşturmaya başladığı vizyon bu. Neyi bilmediğiniz hakkında hiçbir fikriniz yok. Amerika'da daha üniversite yıllarında bir öğrenciyken insanlığın geleceğini en çok etkileyecek 3 sorun hakkında kendisine çalışmak için 3 alan belirlemiş. İnternet, temiz enerji ve uzay. Sonrasında attığı adımlar, kurduğu şirketler, aldığı kararlar hep bu yönde. Musk'ın uzun vadeli ideali ise SpaceX vasıtasıyla uzayda gezegenler arası seyahat edebilen bir medeniyet yaratarak insanlığa yardım etmek. Ulan deli bu Elon diyesi geliyor insanın, değil mi? Çok mu iddialı geldi? Bunları yapabilir mi, yapamaz mı? Göreceğiz. Asıl önemli olan bunları yapıp yapamaması değil arkadaşlar. Bir insanın bir vizyona sahip olması. Önce yüksek bir hedef belirlemek. Sonra o hedefe ulaşmak için roketlere yakıtı doldurmak. Okumak. Ama kelimenin tam anlamıyla okumak. Sadece bilmek için değil, Elon Musk'ın da söylediği gibi neleri bilmediğini fark etmek, onları da görebilmek için okumak. İşte vizyon budur. Bunu yapmış Elon ve eminim
çocuk yaşlarında okumaya başladığı o ansiklopedinin A maddesinin sonlarına doğru bir isim dikkatini çekmiş. Kendisi gibi yüksek hedeflere sahip olduğu için istikbal göklerdedir diyen bir isim. Yoksa Türkiye'ye geldiği daha ilk gün onun bahçesinde niye böyle bir poz versin ki? Ve sonrasında başka bir fotoğrafının altına yazdığı şu satırlar bize okuduklarını ne kadar iyi anladığını ve en önemlisi kendi vizyonuyla örtüştüğünü göstermez mi? 3 kırık kaburga, bir delik akciğer ama o yine de savaştı. Yurtta barış, dünyada barış için.